Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde açıklanan verilerden dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan 2 milyar 853 milyon dolara gerilerken Ocak ayı ile Haziran ayı döneminde ihracatımız da %39,8, ithalatımız ise %27,4 artış kaydederek ihracattaki artışın ithalattaki artıştan fazla olması nedeniyle yılın 6 ayında dış ticaret açığının %11,4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan 21 milyar 166 milyon dolara gerilediğini gördük. Doların küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kaybı sürerken dolar Türk lirasının da düşüşünü sürdürdüğünü gördük. Bizim için özellikle 8,60 seviyesi kritik bir seviye olurken bu seviyenin altında satış baskısının hissedilmeye devam edileceğini ve bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasında ise alımların tekrardan hızlanabileceği kanaatindeyim. Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma günü %1'lik artış ile 1392 puandan kapanış gerçekleştirirken işlem hacmimiz ise 11,64 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul 100 endeksinde 1426 direncini de yakından takip ettiğimi de sizlere belirtmek istiyorum. Kısa vadede henüz bu seviyenin geçilmesi sağlanacak bir hikayenin de olmadığını vurgulamak istiyorum. Bugün yurt içerisinde Temmuz ayına ait imalat PMI verisi açıklanacak. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması sonrası imalat sektöründe yaşanılan iyileşmenin devam edip etmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Ancak gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Geçen ay benzin, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların etkisiyle enflasyonda yükselişin devamını da beklerken piyasada da olumsuzlukların yaşanabileceğini de altını çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devleti vatandaşlarının son dönemde tüketim eğiliminde mi, harcama eğiliminde mi olduğunu ölçeceğimiz kişisel gelir ve kişisel harcama verileri açıklandı. Kişisel gelirler Haziran ayında aylık bazda %0,1 artış gösterirken beklentiler kişisel gelirlerin %0,4 azalması yönündeydi. Kişisel harcamalar ise beklentilerin üzerinde %1 olarak açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından vatandaşların harcama taleplerinin arttığı izlenirken bu durumun büyüme için olumlu olsa da enflasyonu yükseltici etkilerinde yapmasından dolayı olumsuz olabileceğinin de altını çizmek istiyorum. Diğer bir veri ise Chicago PMI verisinde beklentilerin üzerinde 73,4 puana yükselirken Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken faizlerin 1,23 seviyesine kadar da geri çekildiğini de yakından takipteyim. Öte yandan Fed sonrası dolar endeksindeki düşüş de devam ediyor. Bir süre daha bu düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum. Tahvil alımlarının azaltılacağı bir ortama doğru giderken dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde önümüzdeki günlerde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum.
Fed Yönetim Kurulu üyesi olan Brainerd, Fed'in varlık alımlarını ekonomiye desteğini geri çekmeye başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri işgücü piyasasında daha fazla ilerleme görmeye ihtiyacı olduğunu söylerken, Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alımlarının sonlanması için doğru zamanda olduğu görüşünü de tekrardan vurguladı. Bullard, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına sonbaharda başlaması gerektiğini de belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek enflasyona hazır olmadığını ve konut fiyatlarında piyasalardaki artışlar sonrası oluşmaya başlayan balona karşı bir an önce Fed'in adım atması gerektiğini de altını çizdi. Minneapolis Başkanı Neil Kashkari, 7 ila 9 milyon Amerikalının koronavirüs konusundaki endişeler ve kaygılar nedeniyle hala işgücü piyasası dışında olduğunu söylerken, Delta varyantının yayılmasına ilişkin endişelerin Amerika Birleşik Devletleri işgücü piyasasında toparlanmayı yavaşlatacağını uyarısında da bulunurken, Amerika Birleşik Devletleri borsaları Cuma günü satıcılığı kapatırken negatif seyirde ve koronavirüs salgınında da Delta varyantına ilişkin endişelerle birlikte Çin'in büyük teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamalarında etkili olduğunu söyleyebilirim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisinin 63,1 olarak gelmesi beklenirken, ISM imalat PMI verisinin de 60,8 ile açıklanacağını tahmin ediliyor. İmalat sektöründe toparlanma oldukça hızlı bir şekilde yaşanırken, Delta varyantının imalat sektörünü etkileyip etkilemeyeceğini de yakından takip ediyorum. İmalat PMI verileri tarihi zirvelerde rekor kırmaya devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler bu hafta Cuma günü açıklanacak başta tarım dışı istihdam olmak üzere istihdam veri setinde olacak. Fed Başkanı Jerome Powell son faiz toplantısında istihdam verilerine göre tahvil alım programının azaltılmasına yön vereceğini belirtirken, bu yüzden piyasalarda da oynaklık artabilir. Euro bölgesinde ise Cuma günü Euro bölgesinde açıklanan verilere baktığımızda çekirdek tüfe beklentiler dahilinde %0,7 olarak açıklanırken, çekirdek tüfenin son 7 aydır düştüğünü de hep birlikte görüyoruz. Tüfe ise beklentilerin üzerinde %2,2 olarak açıklanırken, Euro bölgesinde enflasyon Ekim 2018'den bu yana en yüksek değerlere ulaşırken, 2021 yılının ikinci çeyreğine ait genel büyüme verisi beklentilerin üzerinde %2 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı %7,9 beklentilerine karşılık %7,7 olarak düşüş gösterdi. Euro bölgesindeki istihdamda toparlanma sürerken, Temmuz 2020 yılından bu yana işsizlik en düşük seviyelere geriledi. Gelen iyimser verilere göre Euro dolar paritesinin geri çekildiğini ve Euro Türk lirasının 10,05 seviyesinin altına kaydığını gördük. 10,05 seviyesi Euro Türk lirası tarafında belirleyici olmaya devam ederken, bu seviyenin altında satış baskısı ön plana çıkarken, bu seviyenin üstünde olması halinde ise tekrardan alımların hızlanacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri verilerinin beklentinin altında gelmesiyle dalgalı bir seyir izleyen ons altında oynaklığın sürdüğünü görüyoruz. Federal Açık Piyasa Komitesi sonrasında fiyatlarda oynaklık görülmezken, beklentinin altında gelen büyüme rakamları sonrasında değerli metalde yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığını gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1820 ve 1835 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1800 dolar ve 1790 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise FED toplantısı sonrası hem döviz kuru hem de ons altında bir hareket oluşmaması üzerine gram altındaki yatay seyrinde devam etmesini bekliyorum. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 500 Türk Lirası ve 505 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 485 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı 400.000 kişi olarak açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi %6,5 seviyesinde büyüme gerçekleştirdi. İngiltere Merkez Bankası yetkilisi teşviklerin en az bir çeyrek daha devam etmesi gerektiğini vurgularken yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim pound dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3940 ve 1,3965 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3880 ve 1,3855 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take